Merhaba değerli izleyiciler. Tarihin derinliklerinde insanlığın en zorlu sınavlarından geçtiği anlarda bile filizlenen umut hikayeleri saklıdır. Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın o karanlık günlerinde unutulmaya yüz tutmuş bir kahramanlık öyküsünü, bir ulusun çaresiz komşusuna uzattığı şefkat elini ve bu yardımın sembolü haline gelen cesur bir gemiyi, SS Kurtuluş'u ve onun yürek ısıtan misyonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Düşünün, takvimler 1941'i gösteriyor. Dünya benzeri görülmemiş bir yıkımın pençesinde. Yunanistan, mihver devletlerinin acımasız işgali altında inim inim inliyor. Ülke, büyük kıtlık olarak tarihe geçen korkunç bir açlık felaketiyle boğuşuyor. İşgalcilerin gıda stoklarına el koyması, müttefiklerin uyguladığı deniz ablukası ve tarımsal üretimin durma noktasına gelmesi, özellikle Atina ve Pire gibi büyük kentlerde on binlerce masum insanı açlığın ve hastalığın soğuk kollarına terk ediyor. Her köşe başında bir insanlık dramı yaşanıyor. Umutlar tükenmek üzere. İşte tam da bu çaresizlik anında yanı başındaki komşu Türkiye bu feryada kayıtsız kalmıyor. Savaşın dışında kalarak etkin tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, kendi ekonomik zorluklarına rağmen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün öncülüğünde ve dönemin hükümetinin gayretleriyle Yunan halkı için eşi benzeri görülmemiş bir yardım seferberliği başlatma kararı alıyor. Bu soylu görevin merkezinde ise Türk Kızılayı, o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti yer alıyor. Sadece devlet kurumları değil, Türk halkı da bu yardım çağrısına yürekten destek veriyor. Gazeteler Yunanistan'daki trajediyi manşetlerine taşıyor, yardım çağrıları yankılanıyor. Bu yardımın can damarı olacak, umudu dalgaların üzerinden taşıyacak bir araç gerekiyordu. İşte bu noktada SS Kurtuluş sahneye çıkıyor. Aslında 1883 yapımı, kömürle çalışan yaşlı bir yük gemisiydi Kurtuluş. Ancak kader onu, insanlık tarihinin en onurlu görevlerinden birine hazırlamıştı. Güvertesi ve bordaları, uluslararası sularda tanınması ve saldırılardan korunması için devasa Kızılay amblemleriyle ve büyük harflerle Türkiye yazısıyla donatıldı. İngiltere'nin deniz ablukasını aşabilmek için yoğun, diplomatik çabalar sonucu özel izinler alındı. Ve Kurtuluş, ambarları ağzına kadar buğday, un, bakliyat, kuru sebze ve meyveler, zeytinyağı ve en önemlisi ilaçlarla dolu olarak Ekim 1941'de İstanbul'dan demir aldı. Rotası, açlığın ve umutsuzluğun kol gezdiği Pire limanıydı. Kurtuluş'un Pire'ye her varışı adeta bir bayram coşkusuyla karşılanıyordu. Açlıktan bitap düşmüş ama gözlerindeki minnet ve umut ışığı parlayan Yunan halkı için bu gemi sadece gıda taşıyan bir araç değil, aynı zamanda hayata, tutunma mücadelesinde yalnız olmadıklarını gösteren bir dost eliydi. Kurtuluş, tam 5 kez bu kutsal seferi başarıyla tekrarladı. Her seferinde binlerce tonluk yardımla on binlerce insanın hayatını kurtardı, yarınlara dair umutlarını yeşertti. Adı, Yunanistan'da bir efsaneye, bir umut gemisine dönüştü. Ancak savaşın acımasızlığı ve denizin tehlikeleri her zaman pusudaydı. 20 Şubat 1942'de 5. başarılı seferini tamamlayıp ana yurda dönerken, SS Kurtuluş Marmara Denizi'nde, Marmara Adası açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Bazı kaynaklara göre bir serseri mayına da çarpan bu emektar gemi, dalgaların arasında kaybolarak sulara gömüldü. Neyse ki, geminin kahraman mürettebatı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı ve bu trajik olayda can kaybı yaşanmadı. Kurtuluş'un batışı, hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da büyük bir üzüntüye neden oldu. Ancak Türkiye'nin yardım azmi kırılmadı. SS Dumlupınar, SS Tunç, SS Konya, SSS Güneysu, SS Aksu gibi başka Türk gemileri, Kurtuluş'un başlattığı bu insani görevi devraldı. Zorlu savaş koşullarına rağmen Yunanistan'a gıda ve ilaç sevkiyatı kesintisiz devam etti. Bu yardımlar Yunan halkının en zor günlerinde hayata tutunabilmesi için hayati bir rol oynadı. Türkiye'nin bu eşsiz fedakarlığı, iki ülke arasında zaman zaman gerginleşebilen ilişkilerin ötesinde, derin bir insani bağın ve komşuluk, dayanışmasının en dokunaklı örneklerinden biri olarak tarihin altın sayfalarına yazıldı. Yunanistan'da birçok insan için Kurtuluş Vapuru ve Türkiye'den gelen yardımlar adeta bir mucizeydi, hayatta kalmalarını sağlayan bir can simidiydi. Bugün bile Yunanistan'da bu yardımı şükranla anan insanlar var, hatta Kurtuluş, adını taşıyan sokaklar bu vefanın bir nişanesi olarak varlığını sürdürüyor.
SS Kurtuluş'un öyküsü, bizlere savaşın ve siyasetin en acımasız yüzünün bile insanlığın ve merhametin ışığını söndüremeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu, sadece bir gıda yardımı operasyonunun çok ötesinde, zor zamanlarda sergilenen eşsiz bir komşuluk ve insanlık dersidir. Unutmayalım ki, iyilik ve dayanışma, en karanlık fırtınalarda bile yolumuzu aydınlatan, sönmeyen bir umut ışığıdır. Bu dokunaklı hikayeyi bizimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin farklı koridorlarında başka ilginç ve önemli konularla yeniden buluşmak dileğiyle. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek ve değerli yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşarak bu yolculuğumuzda bize eşlik etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.